Efendim herkese merhabalar. Sizden gelen yorumlar doğrultusunda bu hafta yeni bir kitabı inceliyoruz. Eğlenceli bir kitap bana göre. Tabii içindekiler çok eğlenceli olmamakla beraber konuyu önce ve yazarı tanıtmadan önce şöyle bir arka kapakta yazan yazıyla başlayayım. Bir fısıltıya koydum kendimi, kalbine soruyorum yerimi. Başarabilir misin beni görmeyi, cesaretin yeter mi? Topla cesaretini ve gör beni demişti Azra Cohen. Ben de dedim ki I see you Cohen. Bugün Azra Cohen'in kitabıyla devam edeceğiz. Gerçekten iyi ki varsın Azra diyebileceğim bir kitap ve bugün ilk defa satır arasında siz dinleyici olarak dinleyeceksiniz ama ben biraz Azra'ya karşı konuşmaya çalışacağım. Ben gerçekten hayatımda iyi ki varsın Azra, ben böyle eğlence görmedim dediğim bir kitapla karşı karşıyayız. Hoş tabii benim için yeni bir kitap bu. 290.000. baskısı elimde. Fi, Chi ve Pi üçlemesiyle meşhur olmuş Azra Cohen. Efendim bildiğiniz üzere Netflix'te de sonradan dizi filmi çekilmiş. İçeriği beğenmediği için yönetmenini, senaryosunu vesairesini dava açmış. İşin enteresan tarafı İstanbul Üniversitesi radyo televizyonculuk bölümünü bitiriyor Azra. Ama sonrasında bir davranış bilimleri eğitimi alıyor. Bu tarafını anlıyoruz. Sonra geri dönüp romana başlıyor ama romanlarındaki bir tarafından Da Vinci'yi tutma çabası, bir tarafından Aziz Nesin güldürüsü, bir tarafından aman tarih bilgisi vereyim derken gerçekten Türk roman tarihinde böyle eşine az rastlanır bir süreci okuyacağız. İki devrin hikayesini okuyorsunuz. Ben aslında hikayenin çok fazla içine girme niyetinde değilim açıkçası. Çünkü hikayelerin arasında anlatılan şeyi anlatmak bile müthiş bir zevk verecek hepimize bugün. Ve ne okuduk da bu kadar muhteşem bir noktaya ulaştık, oraya bakacağız efendim. İki tane ayrı hikaye olduğuna bakmayın. Sonuçta birbiriyle kesişen iki tane hikaye aslında. Sonunda hikayeler birbiriyle kesişiyor. Yakın bir dönemde yaşandığı izlenimi verilmeye çabalanıyor bir taraftan Cumhuriyet tarihi, Cumhuriyet kadını, şeriat kafasında, Osmanlı kafasında olan bir başka anlayış. Bunların arasını da bozduğu iddia edilen İngilizler arasında geçen olayı tam çözümlüyoruz dediğinizde sizi yeni bir mecraya ve yeni bir kucaklara bırakmaya gayret eden, içinde hayatımızda bugüne kadar Müslümanlara söylenmiş söylenebilecek her şeyi bir araya getiren ve içinde en az %20-25 civarında da kusura bakmayın ama pornografik yapının zirvelerine oynayabilecek ifadelerde yer veren Azra Hanım hakikaten eğlencelik bir kitabı önümüze serdi. Ama yorum yapan arkadaşlara şimdiden teşekkür edeceğim. Çünkü bu ve buna benzer kitaplar kafayı biraz açıyor. Ne haldeyiz onu gösteriyor. Ve hala 1940'lar 50'lerin kafasındaki insanların devamını izliyoruz. Bir taraftan da Azra'nın çok dolu bir insan olduğunu anlıyoruz. Yani aşağı yukarı bilmediği hiçbir konu yok. Ama bildiği konuları tam tutturacakken hep ucundan bir kaçamak var. Başlayalım hadi. Görmek istemiyordu hiç kimseyi. Padişahlara sırtlarını dönen, kulluklarını saltanata ait olduklarını unutan, geleneklerini yok sayan hainlerle dolmuştu vatan. Bu hainlerden kastettiği Mustafa Kemal ile beraber hareket ettiğini iddia ettiği özellikle Kuvayi Milliyecilere Selim diye bir karakter var. Karakterlerin isimlerine ayrı bir yerde geleceğiz bu arada. Onlara hain gözüyle bakıyor. Yani hesapta Azra bize kendi gözünden değil de Selim'in gözünden bir hikaye anlatacak. Sanki kendisini saklayabilmişçesine. Cumhuriyet saçmalığını sokmuştu herkesin aklına. Sözde eşitlik getirmişti. Herkes nasıl eşit olunsundu ki diyerek güzel bir cümle. Arka mahalleden çıkacak bir çapulcu o adamın yasalarıyla sanki diğerleriyle eşitleyip ülkeye başkan olabilirdi. Buna kim izin verirdi? Mustafa Kemal'den başka bu çapulcuları kim adam yerine koyardı ki? Çılgınlıktı bu diyerek buradan hemen sayfa 18'den gezicilere söylenen çapulcu kelimesiyle böyle ince ama kalın ayarda bir ilişki kurmaya gayret etmiş Azra.
Hilafet sayesinde Arapların üzerindeki gücümüzü sürdürebileceğimizi, İslam dünyasına ancak bizim birleştirebileceğimizi nasıl anlatacaktık bu cahillere diyor. Cehaletle din hemen dakika bir gol bir birleşti. Güzel. Karşımızda kızlar da var. Of, ne kızlar var hem de. Böyle roman boyunca aklınızı başınızdan alacak tipolojiler var. Kızın büyük bir cüretle özgür bıraktığı saçları, çünkü saçları özgür bırakmak özgürlüğün ana maddesi. Aklı izlediği şeyin günah olduğunu bağırırken kızın bu hali sanki mucizeydi diye fısıldıyordu kalbi. Bir kadının da insan olduğunu belki ilk defa o an fark ettiğini yıllar sonra kendi de kabul etti. Yani Selim Müslüman tipolojiyi çizilmeye çalışılıyor ama ne zaman bir kız görse orada hayatı ve dini bir kenara bırakıyor ve mutlaka kıza yapışıyor. Ama lümpen tayfa bunlardan hiç habersiz çok ahlaklı yaşıyor. Vatan delirmişti diyor Selim tayfası, o tayfanın kafası. Bu kız bu deliliğin yegane örneğiydi ve biri bu deliliği durdurmalıydı. Biri kendisiydi diyor. Şimdi hikayenin bir başka tarafı var. İlmiye ile Ali hikayesi. Bunların da muhteşem bir öğretmenleri var. Fred diye. Öğretmenleri Fred. Ve Fred bunlara bir din anlatıyor. Akıllara ziyan bir din. Neyi anlatıyor biliyor musunuz? Başından sonuna Sümer tabletlerini. Bu kitapta en az 35 yerde Sümer tabletlerinin en ince ayrıntılarına kadar öğrenebilirsiniz. Ve bütün tabletlerdeki ortak anlayışı bugün gençlerimize aynen öğrettikleri gibi o meşhur Sümerolog ablamızdan bir süzmece alınmış şekliyle bir özet hükmünde kardeşler, arkadaşlar İslam dini ve diğer bütün dinler hepsi Sümer tabletlerinden fotokopidir. Hangisi kimine göre eşitlemesi almıştır. Yani tabiri caizse Sümer tabletleri bölgede basılmış. Bazıları Kudüs'e, bazıları Mekke'ye, Medine'ye artık Allah nereye denk getirdi işte dağıtmışlar. Sonra peygamberler bunlardan birkaç tanesini buluvermiş. Define avcısı çünkü peygamberler haşa. İşte bulunca da onlardan almışlar. Ahan da demişler. Kapanmak Sümer tabletinde de var. Bizde de var aynı şey. Fred'de böyle bir hikaye. Küçücük bedeni nasıl da gergindi, savaşa doğmuş daha 11 yaşında bir çocuğun gerginliği acaba ne zaman geçirdi derken çocuklara yaşatılan o cumhuriyetçi kafayı bize, cumhuriyetçileri isyankar olarak gösteriyor kitabın başı. Ve öğretmenimiz devreye giriyor ve Azra Hanım bir anda bir ilahiyatçı olarak artık karşımızda. Çünkü Azra Hanım'ı bu kitapta 32 tane meslekte erbab olarak dinleyeceksiniz, göreceksiniz. Hani şey var Azra'da, ne varsa dökeydim diye bir dert oluşmuş. Ya sevgili Azra, biraz daha sabretseydin, hani 2 kitap, 3 kitap biraz ayrıştıraydın. Daha zevkli olurdu yani. Bir doktor, bir tarihçi, bir ilahiyatçı bence biraz karmaşa oluyor. Hoş, YouTube'daki videolarını da izlerken aynı paradoksa giriyoruz. Gerçekten senin mesleğini öğrenmek için hakikaten hafta boyu bir çaba sarf ettim yani. Kısacası İsa kendini Yahudi dininin içinde Mesih ilan etmişti. Ve içine doğduğu Yahudi tarikat İsa'nın Mesihliğine tamamen inanırken tapınak hahamlarının deformasyonuna uyan diğer Yahudilerin çoğu İsa'yı peygamber olarak kabul etmedi. Çünkü o coğrafyada o zamanlar Mesih olduğunu söyleyen o kadar çok insan vardı ki birilerinin çıkıp Allah'tan haber ve öğretiler getirdiğini söylemesi sıradan olmuştu. Ve kitabın neredeyse pek çok yerinde Hz. İsa bir Yahudidir diye Azra sürekli bunu veriyor. Azra kim derseniz Azra aslında bir Türk, İzmirli bir kızcağız. Ama sonra dünyaca meşhur Yahudi Cohen ailesine gelin gidiyor. Ne hikmetse ondan sonra bir önü açılıyor, bir işler bir açılıyor. Kitapta her dine giydirme var ama İsrail ve Yahudilik hakkında hiçbir şey olmadığı gibi bütün peygamberlerin Yahudi olduğunu Azra ilk defa öğreniyor. Ve bu ilk defa öğrenmenin heyecanıyla Beni İsrail'i unutarak ver Allah ver, ver yansın devam ediyor. Mesih Allah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğretiler getiren kişi değil mi diyor. Bugünlerde o şekilde kullanılıyor ama hayır. Mesih kelimesi İbranice'de de Masyah kelimesinden türemiştir. Masyah meshetmek yani yağlamak, yağ ile işaretlemek anlamına gelir diyerek bize de müthiş öğretiler sunuyor. Ve sürekli olayda şaşıran bir Ali var. İsimler konusuna geleceğim. Orası apayrı bir zevk.
Ama hep şaşıran, gerçekten Hazreti İsa Yahudi miymiş? Aman Allah'ım diyen böyle bir Ali'den bahsediyoruz. Yani ilimde zirve olarak bütün İslam dünyasının kabul ettiği Allah Resulü'nün de ben ilmin şehriyim, kapısı Hazreti Ali'dir buyurduğu hadisini tam tersini bize öğretircesine önüne gelen neredeyse çiçek görse çiçek diyecek bir Ali ile karşı karşıyayız ve küçük Ali dayanamamıştı ve soruyor. İsa'ya inananlar Roma valisine karşı İsa'yı neden korumadılar? Neden çarmıha gerilmesine seyirci kaldılar derken sesinde hayret ve bir sürü farklı duygunun tonu vardı. Fred rakamları düşün Ali dedi. O günlerde 100 kişi bir araya gelince devlet kuruyordu. Gerçekten o 100 kişiyi merak ediyorum. Devamını okumak çok zor. Sonra tekrar aynı hikayeye dönüyoruz. Merak etmeyin, bu aforizmayı 300. sayfaya kadar yaşıyorsunuz. Belki Azra için bu edebi manada yeni bir bakış açısı, aman Allah'ım bu ne dedirtecek bir şey olsa da okuyucu açısından durulan şimdi neyi okuyacaktı dediğinizde hep kafanız böyle bir gitgellere bulaşıyor. Ne zaman ki Azra ilahiyatçı mı oldu yoksa sevişmeye mi geçti, o alanda hangi hikayede olduğunuzu oturtturabiliyorsunuz. İngilizlerin Afganistan'da yetiştirdiği özel keneviyle harmanlanmış orta boy nargilesi hemen geliverdi. Çünkü Azra'ya göre Osmanlılar bol bol kafaları güzel insanlarmış. Fred, vazgeçemediğimiz Fred, gülümsedi. Başını hafifçe sallarken dünyada var olan 3 büyük dinin kitaplarının hiçbirini, o dinleri dünyaya getiren peygamberler yazmamıştır dedi. Zaten kağıt kalemin olmadığı, yazının ancak derilere kazındığı ve yaygın olmadığı, okumanın sadece belirli bir kesim tarafından bilindiği dönemler bunlar demiş Azra'ya. Biraz tarih okumasında fayda var ve Azra'nın hani kimi zaman biz hadislerle ilgili beyanatlar sunarken Allah Resulü'nün Kur'an-ı Azimüşşan'ı hem yazdırdığı hem topladığı, Hazreti Ebubekir Efendimiz'e böyle devretmeden vefat etmediğini delilleriyle sunmuştuk. Hadi o delilleri geçtim ama yazının çok da önemsiz bir şey olduğunu Hazreti İsa dönemi içinde söylüyor olman tarihteki muhteşem bakış açısına bir alkış daha. Roma askerleri her türlü büyük suçu çarmıha gelerek cezalandırırlardı. Yani eğer İsa çarmıha gerildiyse sadece İsa değildi çarmıha gerilen. İsa çarmıha gerilen binlerce insandan sadece biriydi. Sonrasında İsa'nın öğretilerini takip eden o dönemin Yahudilerine Hristiyan yani Kristen gelen denmeye başladı. Hristiyan kelimesinin Türkçesi Hristiyandır. Peki bu kelimenin kökeni olan Kristin anlamını biliyor musunuz? Dedi. Devam. Erkeğin zihnini ancak bir kadın bedeni geçmişten ya da gelecekten koparıp ana odaklayabilirdi derken bir erkeğin zihnini bizi şimdi Müslüman bir kafayla tanıştıracak Azra. Kafası hiç etek altından yukarıya çalışmayazmış Müslümanları öyle anlatıyor. Bakın burada da bizi şöyle anlatmış. İslam her şeyi öğrenmek için çabada olmayı gerektirir. Senden önce kim ne yapmış, neden yapmış hepsini öğreneceksin. Orhan, çalışkan olacaksın ve ondan Müslümanım diyeceksin ondan sonra. Çabada olduğunu göstereceksin. Fred beynini yıkamak için anlatmıyor sana Yahudiliği, Hristiyanlığı. Anlatıyor çünkü her şeyin nasıl başladığını, insanların İslam'dan önce nasıl yaşadığını anlaman gerekiyor diyor. Ve burada bir derviş karakteri var. Dillere destan. Derviş normalde Müslüman, sonunda Fred sayesinde deist oluyor. Çünkü diyor Azra, zaten dervişlik her şeyi sevmektir. Sir Thomas, başka hikayeye geçiyoruz ama ne olur bunlara hiç takılmayın. Çünkü ara cümleler zaten Azra'nın böyle aman bunu da biliyorum deryasıyla devam ediyor ve Müslümanlara alelade saydırmaya devam ediyor buralarda. Sir Thomas'ın varlığı resmen Allah'tan hediyeydi. Dualarına cevap gibiydi. Suudilere yardım ettikleri gibi Osmanlı'nın direnişini organize edeceklerdi. O adam kesin gidecekti. Şimdi Azra çok tuhaf bir paradigma izliyor. Kafa git geldi çünkü romanın bir kısmını deniz kenarında bir kısmını hapishanede yazmış gibi. Bir kısmında İngilizlerin Suudileri nasıl aldıklarını, satın aldıklarını anlatırken burasına katılıyoruz. Bir tarafında İngilizlerin Osmanlı'yı da nasıl satın aldıklarını anlatıp İngilizlerin Kuvayi Milliye'yi bitirmek için
Türkiye coğrafyasında yaşayan Müslümanları kullandığını Azra anlatıyor bize bütün kitap boyunca. Ve kitap boyunca bir tane karakterimiz var. Ülkü diye bir hanım. O tabii ki adı üzerinde modernist bir ablamız. O ülkenin kurtuluşunda çalışacak. Susacak da İlmiye. İlmiye de Ali'nin ablası, en az Ali kadar yarım akıllı. Ama adı İlmiye. Cevap vermeden Söğüt'ün altından uzaklaşıp bu karşılaşmadan kaçacaktı. Daha önce bu topraklardan doğmuş binlerce kadın gibi kaçacaktı, korunacaktı ama Orhan zorladı. Müslüman değil misin sen ha? Neye yaz hazırsın? Daha fazla açılıp saçılmaya mı? Pantolon giymeye mi? Yani bir insan Orhan'la Osmanlı'yı anlatmaya çalışıyor. Pantolon giydirmediği için, saçlarının açılmasına izin vermediği için kadının haklarını çiğnemiştir. Zaten kadınlık dediğin saçını başına açınca anlaşılır. Yoksa adam saçını açmasa ben nereden anlayayım kadın mı değil mi, anlayamaz, insan şaşırır yani. Düşündüklerini söylemeye alışık olmayınca düşünmeyi de unutuyor insan dedi ve dönüp yine yolu adımlamaya devam etti. Silkelendi Selim. Selim uzun adımlarla yakaladı Fehmi'yi ve birkaç adım sessizce yürüdüler. Neden zorlanıyorum okumada? Bir örnek vermek için size. Azra'nın kafası o kadar karışık ki yürürken anlattığı duyguları bir insanın hayatı boyunca yaşamış olma ihtimali yok. Yürürken silkeleniyor, bir anda ne olduğunu şaşırıyor, sonra birbirine bakıyor ve bunları yürürken yapıp sonra tam cümleye girerken duruyor. Kitabı kalınlaştırmak için başka metotlar da denemiş, birazdan geleceğim. Bilgi peygamberler aracılığıyla indirdi ama daima peygamberlerin ölümlerinden çok sonra başka bir tarafından yazıya geçirildi. Yani şu anda okuduğunuz hadisler var ya, bak, mealci abiler bence plaket verip beraber çıkmalar, iyi bir ilahiyatçı olur sizin yanınızda. Başka bir tarafından yazılıyor, öyle kütüb-ü sitteymiş, hadislermiş, bak bunlar çok sonra ha. Ali'ye öğretiyor bir de bunu. Ali de her seferinde şaşırıp eve gidip şunu diyor. Baba, anne, biliyor musun hadisler bu dönemde yazılmamış. Bu çocuk kafasında veriyor bize Azra. Ben o 290 bin adım merak ediyorum. İnsanlar tanrılara, çocuklara, bakireleri kabul etmeyi İbrahim'le bırakmış. Bak, o güne kadar Hazreti İbrahim Efendimiz'e kadar Tanrı, bizim için Allah Azze ve Celle, Hazreti İbrahim'e kadar insan kesiliyormuş. Onun yerine koç kuzu kesmeye başlamışlar. Yani inanın bana, hayatımda gençlik serüveninde Kurban Bayramı bu sene de hac mevsimine denk geldi haberinden sonra bunların bir derlemesine bir daha denk gelebileceğimi bana söyleselerdi inanmazdım. Bugün karşı karşıyayım. Yetmedi bestseller, yetmedi mümkünse yakında Netflix'te seyredeceğiz. Ama sizler şanslısınız. Ben bu kitabı okuyanlardan biri olarak ben de çok şanslıyım. Çok eğlendim çünkü. Cumhuriyetle birlikte bu genellemenin aldatmacalarına çare arayan, insanlık tarihinin hakikatini bulmak için çabalayan bir anlayışla hazırlanmaya çalışılıyor tarih kitaplarınız. Beyefendiler, hanımefendiler, bu cumhuriyeti, bu Kuvayi Milliye hareketi kurduysa, bu Kuvayi Milliye'de savaşan insanların hemen hepsi namazlı, niyazlı, şehadete inanmış bizim atalarımız, bizim dedelerimizdir. Cumhuriyetin bugünkü varlığı ne Türkiye, ne Kürt'e, ne Arap'a değil, Müslümanların çabasına, onların inancına, hepimizin dedelerinin mücadelesine bağlıyken hala bu fitne tohumunu ekmek için bir Azra'ya daha ihtiyaç var mı? Varmış demek. Devam. Fred öyle şeyler anlatıyor ki Dan Brown'la taş çıkartır. Hristiyanlık İsa öldükten 325 yıl sonra Roma İmparatoru ve pagan olan Konstantin tarafından din olarak kabul edildiğinde Yahudiliğin bir kolu olmaktan çıkmış, tek başına bir din olarak resmiyet kazanmıştır. Gerçekten Kohane ailesini memnun etmesinde bu cümleyle, ama hiçbir zaman Hristiyanlığın Yahudiliğin bir kolu olmadığı bütün din tarihçileri biliyor. Yani şu kitabı bir lise talebesine verdikten sonra o da bu içindekilerle aman Allah'ım demek buymuş diye o küçük Ali kadar daha da küçük bir beyinle kabul ederse bunları, varın ondan sonra siz ona hakikati anlatmaya çalışın. Musa peygamber öldükten 1383 yıl sonra Tevrat'ın yazılmaya başlamış olması. Bence Kohenler buna kızabilir çünkü onlara göre 5000 yıldan beri var. Yaklaşık 80 bin kelimenin belirli bir sırayla
binlerce yıl akılda tutulmaya çalışılmasından bahsetmiş. İngiliz yazarlardan aktarırken belki de bazı şeyleri gözden kaçırmış Azra. Sonuçta kitap kalın. Derviş devam etti. Bu muhteşem bir karakter sonunda deist olacak. Önce insan olacaksın, sonra Müslüman ya da Hristiyan ya da Yahudi kafasına Fred sayesinde geliyor. Fred dervişi aydınlatıyor. Allah'ın ve Hz. Muhammed'in adının altına pala koymak hangi Müslümanın aklına gelirdi? Sevgili Azra, zaten bunlar Müslüman olarak adlandırılmıyor ehli sünnet anlayışına göre. Lütfen ya bilmiyorsan öğren ama bu kadar zekanın içerisinde böyle büyük hatalar yapma bence. Fehmi sanki gözyaşlarını yutkundu ve sonra yok abi ben dün Sivas'taydım ve oradaki çocukların açlığını görsen hayatının sonuna kadar açım diyemezsin. Bu sofraya bakamazsın. Küfür gibi gelir sana dedi. Sesinin titrekliği testere etkisindeydi. Saçmalama Fehmi. Dünyada kaç tane aç çocuk var biliyor musun? Ne yapsaydı Bahriye Hanım? Yemek mi yapsaydı? Tam tersi etrafına bak. O çocuklara yararı olacak insanları buraya toplayıp çare aramak gerek. O sofra bu onurlu davranışa hizmet ediyor derken Azra bir muhteşemlik daha yapıyor. Kitabın yarısından sonra geçtikten sonra bugünün hükümetini bir hıdiv kasrına sokuyor. Hakikaten Emine Hanım falan var içeride çünkü. Anlamışsınızdır kimden bahsettiğini. Çapulculardan da orada geldi. Ve biz birazdan hıdiv kasrının içinde Mustafa Kemal Paşa, Enver Paşa'nın yaveri, Lawrence, bugünkü hükümetin hanımı Emine Hanım, cümbür cemaat kim varsa göreceğiz. Hepsi beraber. Şeref yâv oldum ey meclis. İşte o meclisten bahsediyoruz. Ve lakin dünkü mülemma içinde özür dilerim diyerek Osmanlıca bildiğinde anlatıyor bize sevgili Azra. Size Sir Thomas Edward Lawrence'ı takdim etmek istiyorum. Lawrence'ı takdim ediyor ve İstanbul'da. Ama bunu şöyle anlayın. Yeni bir kurgu matematiği deniyor Azra. Keşke denemekte kalsaydı. Yanındaki sarışın adam sıcacık bir gülümsemeyle ayağa kalkıp teşekkür ederim Monsieur Picot dedi. Bu da Science Picot bu arada. Orta Doğu'nun o sınırlarını çizen adam. O da aynı kasırda. Yok içeride. Neredeyse tek tek herkesin gözünün içine bakıp selamun aleyküm diyerek selamladı. Evet biz İngilizlerin böldüğü doğru ama bir İngiliz'in selamun aleyküm diye bir ortama girdiği de anca bu kitapta denk geldi. Arapların gündelik hayatında kesitler devam ederken Suudi Arabistan'ın yeni bayrağının gökte dalgalanmasını izlediler. O Suudi Arabistan bayrağı değil. O üzerinde tevhid yazan bir kumaş efendim. Orada bir tevhid yazıyor. O bir bayrak değil, farklı bir şey. Altındaki geçen o sadece kılıç kısmı bize ait değil. Ama aslında gayet normaldi. Çünkü İngilizlerin kurduğu bir ülkeydi Suudi Arabistan. Suudiler çölde çadırlarda dağınık kabileler halinde yaşadıkları 1905'ten beri öyle sıkı fıkıydılar ki İngilizlerle. İslam anlayışları Vahabilik adı altında İngilizlerin öncülüğünde gelişmişti. Bayraklarındaki o planın yeri sanki kurulma amaçlarının simgesiydi. Çok uzun zamandır Hristiyanların hükmettiği deforme bir anlayışla yaşıyorlardı dinlerini. Hala anlamış değiliz. İngilizler bir orada, bir burada ve bir anda Suudiler Hristiyanlar toplumuna bağlı bir uç bir haline dönüşüverdi. Efendim buralarda tarihi anekdotlar, böyle tarihi pek çok haritalar görebilirsiniz. Tahtaya fotoğraf yapıştırıyor Fred ve aklımıza ne yapıştırmak istiyor ona bakıyoruz. Tarih hepimizindi. Her birimize ait bu geçmiş bir taraftar propagandasına çevrilip yalanlarla doldurulmadan önce dersler öğreneceğimiz en yüce kaynaktı ama şimdi güç simsarlarının elinde bir yönetim haline gelmiştir. Evet arkadaşlar bu tabletlerin neler anlattığını konuşacağız diyor ve şimdi geliyor. Fred gülümsedi. Orhancığım Kur'an-ı Kerim, İncil'ler hatta Tevrat bile yazılmadan binlerce yıl öncesinden bahsediyoruz. Daha peygamberlerin hiçbirinin doğmadığı bir dönemdir bu. Nereden geldiğini unutmuş, insanlığın nereden geldiğini sunan en eski deliller bunlar. Bilinen tüm dinlerden öncedir. Neymiş? Sümer tabletleri. O güne kadar peygamber gelmemiş. Sevgili Azra, bize de bir ara ilk peygamber kimdir onu da bir söyleyiverirsen, bu tabletten sonraki ilk peygamberi biz de bir anlayalım artık. Ondan önce niye başlamamış, niye yokmuş bir de onun cevabını vereydin iyiydi. Profesör
Bu resimde tasvirlendiği gibi şuradaki küçük gezegen 1930 yılında daha yeni keşfedildi derken elindeki çubukla tahtadaki güneş sistemini gösterdi, adını Plüto koydular dedi. Evet, Sümerler bunu başardılar ama o Sümerlerin de Müslüman olmasından kaynaklanıyordu diyeceğim. Azra'nın kofra kaldırmayacak, devam edeceğim. Gözleri Ali'nin sorgulayıcı gözlerinde aceleyle gezinirken ağzını açtı ama ne diyecekti ona? Bu çocukla aynı apartmanda oturduklarını, çocuğun kabalığını, arka avluda Mustafa Kemal ve Efelerle ilgili atıp tutmasını, diğer çocuklarla birlikte yaptığı dedikoduları, şapka takanlara sataşmasını, Cumhuriyet'te ya Allah rızası için devamlı getirmek hakikaten zor. Şunun için zor. Bizim ülkemizde çocukluk yaşadık biz. Bize kendi ülkemizi anlatma Azra. Biz ülkemizde hiçbir zaman ne Mustafa Kemal'i sevenlerle ne sevmeyenlerle, hiçbir zaman apartmanımızda yaşadığımız kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla aynı seccadeye baş koyarken neye inandıklarını sormuş bir millet değiliz. Bunun sorulmasını isteyen, Müslümanların dışlanmasını isteyen, sakal bıraktığı, başörtü taktığı için üniversiteye girmemesini isteyen sizsiniz. Ama biz tarih boyunca ben böyle yaşamak istemiyorum diyen adama sen böyle yaşayacaksın demedik. Bize bir şeyin tersine evirip çevirip pullayıp yapmayın. Yapıyorsunuz ama bari mantıklı yapın. Öyle mantıklı yapın ki okurken biz de ya hakikaten ya arada biz de yapmışızdır böyle hatalar ha. Kendimizi toparlamamız lazım filan diyelim. Entelektüel bir çerçeveniz olduğunda karşınızdakinde bir etki bırakabilir. Yani kusacağınız şeyleri biraz böyle midede öğüttükten sonra verirseniz en azından parçalar birbirine daha rahat oturur. Komediler devam ediyor. Ama şimdi bak bu komedilerin üstüne arada bir ara veriyor. Sayfa 111 ve Azra'nın vakti geldi. Ne demek istediğimi çok fazla detaylandıramayacağım. Çünkü birkaç kelimeyle anlayacaksınız. O bir tutam saçı tutup parmaklarının ucuyla hissetti. Kulağının arkasına koydu ama elini çekmedi. Parmaklarının ucuyla yavaşça ürkütmeden diyorum. Ürkütmeden devam edemiyorum. Artı 18 sayfalar boyunca bir pornografik hikaye dinlemeye başlıyoruz. Niye? Seyirci sıkılmasın. Tam dizi film tadında. Çırılçıplaktı Selim. Selim bu arada Müslüman, arada çıplak. Cumhuriyetin saldığı köklerin hanedanlığını, hilafeti nasıl ezip önemsizleştirdiğini, balolara dönüşen kutlamaların nasıl da nispetvari bir şölenle Osmanlı'nın mirasını küllendirdiğini düşünürken çırılçıplaktı. Teşekkürler Azra. Kitap boyunca Azra'nın ayakkabılar ve ayaklarla nasıl bir ilişkisi olduğunu henüz çözmüş değiliz. Ama her yerinde geçen unsur bu sefer terliğe dönüyor. Bilmiyordu Selim, hayatında hiç arasına terlik konulmuş bir kapı görmemişti. Terliğin de başka bir amaçla kullanılabileceğini düşünmemişti. Sarayda köşklerde olmuyordu böyle şeyler. Terlik bile bilmezdi. Şaka değildi. Sarayda köşkte terlik giyilmezdi. Köylü adetiydi terliklerle ilgili her şey ve hamamda giydiği takunya dışında hiçbir ahbaplığı olmamıştı diyerek takunya kelimesine mutlak vurgu yapma mecburiyetiyle yeniden önümüzde Azra. Efendim, Selim Ülkü'nün incecik nadide parmaklarını eline almak için uzandı. Heyecandan donan ifadesi belli etmese de bedenindeki kan coşmuş, yanaklarına koşmuş, sonra birkaç saniye sonra eğilip filan falan devam ediyoruz. Peki bu saraylı dediğiniz bu cumhuriyet kadını bir anda niye Selim'in peşine koştu? Birazdan göreceksiniz. Çünkü bu sonu gelmeyen bir serüvene taşıyacak bizi. Cumhuriyet kadını olarak tanıdığımız Ülkü tuhaf bir şey yapıyor. Elini bile öpmesine izin vermiyor. Peçesizdi belki ama hiç de edepsiz değildi diyor. Hatta kalbi zırhlıydı sanki. Aşk geçirmezdi diye düşündüğü anda iştahı kabardı. Kadın kendini sakladığı kadar kadındı. Kadınlık kutsaldı. Ülkenin saçları açıktı. Ama kalbi kalkanlıydı. Ülküyü kasıklarında hissetti. Merakı arzuya dönüştü. Ya kusura bakmayın. Bunlar yazıyor burada. Ve bu yazan şeyleri bizim çocuklarımız patır patır okuyorlar. Ve bir cumhuriyet kadını dediği kadın ne hale geliyor? Sonrasında zirveye oynayıp bir adam da öldürecek. Sıkı durun. Çünkü bu kitapta yok. Hristiyanların ve Yahudilerin dini der ki geri döndük, kafanızı toplayın, şaşırmayın. Aynı videodayız. Nuh peygamberin torununun oğlu olan Nimrod, Nuh tufanından sonra insanları bir araya toplamış ilk kişidir.
İnsanlarla aynı gemiden inmiş olan olmasın o. Yani Nuh'tan 3 nesil sonra insanlar ilk defa davet olmuşlar. Sormak gerekiyor, maymundan olanlar mı, normal olanlar mı? Fred sakince açıklıyor. Güzel soru Ali. Çünkü bildiğiniz üzere Ali bilgisiz, ona göre. Şöyle toparlayalım diyor. Tufandan sonra gökten krallık Kaş'a indi diye yazmışlar. Sümerler tıpkı İncil ve Tevrat'ta yazdığı gibi Kaş, Sümerce'de Kiş'tir. Kuşun yaşadığı bölgeden olanlara Kuşti denir. Ali haklısın ki tufanın olduğunu ve tufan sonrası insanların Kaş adlı bir tarafından bir araya getirildiğini, sadece Yahudi ve Hristiyan din kitaplarında değil, bu kitaplardan binlerce yıl sonra yazıldığı kesinleşmiş Sümer tabletlerinde okuyoruz. Bitmeyen Sümerler serüveni kitap boyunca devam ediyor. Çünkü Azra tarihte hala Sümerler'de. Yakın tarihe yaklaştıkça yeni romanlarında diğer unsurları okuyacağız inşallah. Efendim 8 tekrarlı romanımızda birkaç sayfa atladık ama devam ediyoruz. Sümerler bizden daha gelişmiş olabilirler. Yani insanın şu Sümerlerden bir torununu bulup eli öpesi geliyor. Devam. Fotoğrafları da koymaktan çekinmiyor ama keşke kalitelisini deneseydin az daha. Ali parmağı havada sabırsızca açıkladı. Allah'a ulaşmak için gökyüzüne kadar uzanan kule. Babillerin yaptığı kule değil mi bu? Ülke ablam anlatmıştı. Çünkü Ülke abla Cumhuriyet kadını. Anlattı, öğretti. Dedi ki Tanrı'ya ulaşmak için kat kat yapılan Babil Kulesi detaylı olarak anlatılır. Aynı şekilde İncil'lerde de anlatılır. Ama sen sağda solda Kur'an-ı Kerim'den örnekler veriyorsun ya. Buraya da verseydin bir iki tane. Bu kadar içeriksiz ve kimliksiz olmaya ne gerek var? Döndük. Efendim Nimrod vazgeçemediğimiz bir isim. 152. sayfada devam ediyoruz. Bir sürü kral gökyüzüne ulaşmak için zigguratlar yapmış. Onun başaramadığını kendileri başarmak istemişler. Orhan, onun başaramadığını söylüyorsunuz. Nemrut kuleyi yaptı mı yapamadı mı diye sorarken zil çaldı. Buraya kadar Nemrut'u anlatan Azra bir defada Hazreti İbrahim'den bahsetmeyerek tarihe kendi adını yazdırdı. Tevrat'ın ilk kitabı Yaratılış'ın 11. bölümünde der ki şimdiki bütün dünyanın tek bir dili ve ortak bir konuşması vardı. Rab dedi ki eğer aynı dili konuşan insanlar bunu yapabilmeye başladılarsa o zaman bu insanların yapmaya planladıkları hiçbir şey imkansız olmayacaktır. Babil Tanrı'nın kapısı demek diye bir açıklama yapıyor Azra. Gerçekten bu kapının da Yahudiler tarafından açıldığını bize bir kez daha öğretmeye çalışıyor. Ne yapsın gelincik? Bir şey yapması lazım. Tanrıların insanlara kızıp dünyayı nasıl selep olduğunu anlatmış Sümerler. Yani Nuh tufanı bir tanrı kızmasıylaymış. Bunu okuyan genç buna inanır mı? Hayır. O zaman neye geliyoruz? Bütün dinler mistik bir hayaldir. Azra bize bunu anlatıyor. Sağ olsun, keşke mantığıyla olsaydı. Efendim Fred kalkıp çantasından bir defter çıkarıyor. Bende özeti var diyor. Şimdi kitapta muhteşemliklerle karşılaşmaya başlayacağız. Çünkü Azra kitabı kalınlaştırmak adına bütün bildiği bilmediği destanları kopyalayıp yapıştırıyor. İstesen de istemesen de bu destanları bir okutayım sana diyor. Fred kalkıp çantasından bir defter çıkarıyor muhteşem Fred. Bende özeti var dinlemek ister misin deyip tüm sınıf hazır hep beraber dinlemeye başlıyor. Yani romancılıkta yeni bir nokta. Bir roman yazıyorsunuz. Romanın içinde karakterlerden biri öğretmen. Size Gılgamış Destanı'nı anlatayım mı diyor. Hadi anlat diyorlar ve siz sayfalarca Gılgamış Destanı'nı okuyorsunuz. Hani Aziz Nesin'e arkadaşları en çok ne için yalvarmışlar biliyor musun? Aziz ne yaparsan yap ama ne olur mizah yapma. Hakikaten mizahlık olmuş ama Aziz Nesin seni görseydi belki de alnından öperdi. Bir teori var dedi Fred. Eski milletlerin karakteristik özelliklerini ortaya koyan bu tip listanların mitolojilerin kendi dönemlerinde yani çok eskilerde aslında din kitabı gibi kutsal kabul edildikleri bu şekilde hürmet gördükleri ancak zamanla kutsallıklarını kaybettiklerinden destan ve mitolojilere dönüştükleri kutsallığı devam eden inanç ve kitaplarınsa dinleri oluşturduğu düşünüyor. Ama biz hala Fred'in bu teorisini nerede yazıyor bilmiyoruz.
Azra'nın ya mutfakta ya yatak odasında yazıyor olabilir. Çünkü roman yatak odası ve mutfak arasında gidiyor ve geliyor. Mutfak çünkü çorba. Henüz konuyu anlamış değiliz. Sayfa 161. Monsieur Picot'a geri dönüyoruz. Hatırladınız mı? Hatırlamanız imkansız. Ama siz kabul edin şimdilik. Bu bir dinsizleştirme operasyonu diyor. Şamil Ağa ve Cübbeliler başta olmak üzere hepsi başlarına hararetle sallatıyorlar. Yani burada bir hikaye anlatılıyor. Kimlerden anlatıyor? Mustafa Kemal'e karşı olanları anlatıyor. Şeyh Said'den bahsediyor. İslam kardeşliği buna karşı çıkacak diyor. Kur'an-ı Kerim hak yolunda hizmet için her yolun mübah olduğunu söylemez mi diyor. Yani 1000 yıllık Anadolu tarihindeki İslam geleneğini Müslümanlar bilmiyor. Picot geliyor. Hadi ben sizi Mustafa Kemal'e karşı örgütleyeyim diyor. Beyefendiler, hanımefendiler, Mustafa Kemal Paşa bu ülkede Müslümanlarla beraber bu ülkeyi geri alabildi. Beraberce bu Kurtuluş Savaşı'nı verdi. Kusura bakmayın, sizin bu ahlaksızlığınızı bir dakika daha sabredemeyecek olsak da şu sabrımızı sadece bu gençler bir şey anlasın diye yapıyoruz. Ama Azra unutma, sana da belki bir şeyler kalıyor. Efendim seçmece kelimeler bölümündeyiz. Bak Picot burada, Thomas burada, bunlar aynı yerde. Mollalar burada, başı sarıklılar burada ve ne için buradalar biliyor musunuz? Osmanlı'nın yıkılıp yerine gelecek olan sistematiği varmış. Zaten de haberleri varmış. Kurtuluş Savaşı'nı engellemek için. Kurtuluş Savaşı'nı kim verdi Azra? Senin kayınpederler mi? Bilmiyoruz. Bize güvenin Selim Bey. Muhterem babanızın geri kalan güzelliklerini vatana geri dönüp Osmanlı'ya sahip çıkması en çok sizin çabanız ve bize olan güveninizle olacak. Hizmet hareketine katkılarınız hem de bu dünyada hem cennette mükafatlandırılacaktır. Bunu da ekleyince hakikaten tamam olmuş. Çünkü deminden beri saydığım sarayda toplanan grubun adı Hizmet Hareketi. Nereden hatırladınız? Hatırlamışsınızdır. Bu da olması olmaz. Özel bir istek parça geliyor arada Azra'ya. Hemen cevap veriyor. Nuh peygamberin oğullarından biri nasıl olurdu da zenci olurdu? Hadi bakalım. Arada roman arasında bir de bunu çözümleyiverelim. Dervişlerin tüm dinlerin üstünde Allah'a en yakın duyguda yaşamaları gerektiğini her şeyi öğrenmekle görevlendirilmiş olduklarını bilmeden diyerek ben burada bütün reji ve bütün yönetmen arkadaşlarından burada durmayı ve arada inecek var demek istiyorum. Çünkü aklıma Şiki Şiki Baba filmi geliyor. Minibüste herkes var ama orada da tek bir konu var. Ganyan'da kim geçilecek? Hangi at koşabilecek? At bu romanda hangisidir? Yazar mı? Oyuncu mu? İçindeki mi? Okuyucu mu? Soru işareti bırakalım. İsa'nın tüm tasvirlerinde Nuh Aleyhisselam'dan Hazreti İsa'ya geçiyoruz. Çünkü Nuh Aleyhisselam'ın oğlunun nasıl zenci olabileceği düşüncesini Azra 2 dakikada çözüverdi. Efendim tüm tasvirlerinde bu resimde gördüğünüz kişi İsa olarak kullanılmaktadır ama bu aslında Nezharetli İsa değildir dedi. Elindeki resmi tahtaya yapıştırırken aslında bu kişi Sezar Borgia'dır. Kendisi 6. Papa Alexander Borgia'nın oğludur dedi. Acaba Dan Brown'la telif ödedi mi? Sormak lazım. Efendim fotoğrafa bakma sırası kendine gelen Ali, İsa aynı zamanda Yahudiydi diyerek yani ilk Yahudiler aslında zenci miydiler diye bir soru sordu. Benim de sorum şu, Ali romanın sonunda zeka probleminden ötürü hastaneye mi kaldırılacak? Tabii de işte bize burada bunu söyletmek istiyorlar. Hangi isimle? Ali isminle. Tıpkı Aziz Nesin'in o meşhur Zübük filmlerinden alıntılı Şaban'dı, şuydu buydu isimleriyle özdeşleştiriyoruz. Efendim peçe hakkında bir yazısı var ama Azra'nın da bu peçe takıntısını hala anlamadık. Peçe 1, ayakkabı 2. Geri kalan kısmı pornografik art 18. Peçe Roma zamanında sadece tapınak fahişelerinin giydiği bir kıyafetti diyerek tarihte merak ettiğim bir soruyu da aklıma bırakıyor Azra. Sağ olasın, var olasın. Din çocuklar diyor. Derviş cevap veriyor şimdi. Yani bir televizyon programında Kur'an-ı Kerim'in herkes tarafından yorumlanması gerektiğini söyleyen Azra çekinmiyor.
bir karakterine bürünüyor ve şimdi bize Kur'an-ı Kerim'i anlatıyor. Din çocuklar insanın en temiz mahremidir aslında. Neye inandığınız, daha doğrusu neye inanmayı seçtiğiniz kimliğimizin en mahrem yerinden, kaynağından gelir. Din işte bu yüzden kutsaldır. Çünkü hayatlarımız inandığımız şeylere göre şekillenir. İnandığımız şeylerle yönetiliriz. İnsanın tüm davranışlarını, gelecek planlarını inançları yönetir. Biri Azra'ya Kur'an-ı Kerim anlatırsa iyi olur. Ülkü taptaze, derin, hayat dolu bir nefesti. Ve Selim onu almazsa sanki ölecekti. Hani biraz kafanız karıştı ya. Şimdi Azra'nın vakti geldi. 13 sayfa boyunca Azra'nın vaktini dinleyeceksiniz. Ama ben okuyamayacağım. Kusura bakmayın. Yavaş geçin. Yok, yavaş geçmeyin, çocuklar okur. Demek ki Yahudiler ve Hristiyanlar tüm bu ayetleri yazarken ellerinde en 10 kitabı var dedi. Ali peki İncil'lerle ne kadar benzeşiyor diye sorguladı. Yani Ali'nin sorguları müthiş. Çünkü en sonunda söylemese de Azra şuraya gelecek. Kur'an-ı Kerim mi? Bizim için haşa sümaşa. Ya işte o da yani artık anla yani. Yani bu Tevrat'ı, İncil'i anlattık yani, Kur'an-ı Kerim'i de anla işte canım, işte bu da yani. Bu da birileri yazdı ya. Öyle Hazreti Peygamber'den falan kalmadı ya. Gelemiyor tabi Azracık. Sonra öykünün başına gelenler de benim başıma gelir mi diye korkudum, bilmiyorum. Geç. Ne demek şimdi bu diye çıkıştı Selim. Müslüman adamın ne işi varmış Hristiyan tarihiyle, ne saçmalık bu diyerek bizim ne kadar cahil olabileceğimizi Azra öğretti bize. Orhan itiraz etti bizim yerimize, sağ olsun. Ben de öyle düşündüm önce ama derviş öyle demiyor. Diyor ki Müslüman olarak ilk görevimiz her şeyi bilmekmiş. Yoksa lokomotif yerine vagon olurmuşuz. Bizi istedikleri yere çekerlermiş. İslam her şeyi öğrenmek için çabada olmayı gerektirirmiş. Yorum yapmayacağım. Geçtik. Efendim, Azra ile Neşeli Ayaklar filmi çekilseydi bence Kutup çöl olabilir, Penguen de deve olabilirdi. Çünkü Peygamberimiz yazmadı Kur'an-ı Kerim'i. Hazreti Ömer yazdı diye itiraz etmişti Orhan. Selim elinin ucuyla Orhan'ın başının altına sayılık bir tokat geçirivermişti. Ben de yapan mı? Hadi geç. Selim Orhan'a baktı bir an. Konuşurken nasıl keyiflendiğini fark etti. Kız güzel mi deyiverdi. Selim Müslüman ya. İlk soru bu olacak tabii. Sonra bir aramız var. Mollalar İstanbul'a gelmiş dedi Orhan ve susturdu onu Selim. Aylaklık yapmanın sırası değildi. O mollaların hepsi hizmet hareketinin askerleriydi. Tarihe yeni bir isim katıyor. Yaşadığımız 15 Temmuz'dan geçmişe bir paragraf atıyor Azracık. Yersen. Belki de hayvanlar kendi açlıklarından değil, aslında kimin sevgiye ihtiyacı olduğunu hissettiklerinden takip ediyorlardı peşlerine takıldıkları kişileri. Belki de gerçekten yanlış anlaşılıyordu. Hayvan haklarıyla şiirsel bir anlatı olmazsa olmaz diyoruz. Çünkü dedim ya başından beri. Yok. Bak şaşırmayın. Hakikaten yok. Çünkü zerdeçal, karaciğer ve böbreğin en güzel temizleyicisidir. İşte baharatçı Azra. Keşke baharatçı Azra yanlış formül verip millete zerdeçalla böbreklerini yormasaydı, o da ayrı bir konu. Geçtik. Of Aziz Nesin yaşasa yemin ediyorum ağlardı. Bedir'deki acıyı fark eden ülkü. Önümüze gelen bütün pornografik karakterlerde kadın düşman, kadın hastalarının tamamının adı aynı minvalde. Bu seferkinin adı Bedir. Yanındaki Ayyeş'in adı Şamil. Etmeyin. Yıl 2020. Biraz değişik. Hani şöyle bir tık yani. Hadi. Geçtik. Efendim, Sultan Abdülhamid'e giydirmeden biter mi bu kitap? Yok. Burada Sultan Abdülhamid Efendimiz'i övüyorlar. Sen de bir an şaşırıyorsun. Dur bakalım diyorsun. Sayfa 237, Azra kendine mi geliyor? Sultan Abdülhamid yaptırmıştı bu köşkü ve Atatürk olmasa bu güzelliği görmeye bile hakkı olmayan bir hayatın içinde yaşayacağını bilmekten duygulanmıştı. Abdülhamid ve Mustafa Kemal dedesinin en çok örnek aldığı iki liderdi. Beklemediğimiz güzellikleri bize verenler değil miydi ufkumuzun liderleri? Teşekkürler Azra diyoruz. Biraz kendine geldi mi acaba ve tutamıyor kendini. İkinci Abdülhamid'in anılarında her metrekaresine altın döktüm dediği eviydi burası. Bu senin kayınpederinin söylediği laf olmasın? Karışıklık var. Efendim, her nefes sanki ülkünün fikrine bir yenisini ekliyordu. Ülkünün fikri nerelerde geziyor? Orası soru işareti çünkü.
O an boyun bağını açmak istedi Selim. Üzerindeki ceketi çıkarıp atmak, fesini bırakmak, bedenini saran dıt dıt dıt. Yani eskiyle yeniyi birleştirmek için Azra illaki yatağa atacak. Başka türlü yapamıyor. Pantolonun içine yok vallahi bunu okuyamayacağım ya. Vallahi bile bile lades. Hayır. Geç. Bu padişah yandaşları ne tuhaftu insanlar diye düşündü Picot. Bize 1000 yıllık tarihimizi unutturup maymun, öküz, salak muamelesi yapan Picot bize tarihimizi öğretiyor. Kendi ülkeleri ayakta kalmaya çalışırken başka bir millete saraylar bağışlayacak kadar alınganlardı ama gönül zenginliği olarak görüyorlardı bu alınganlığı diyerek hala çözümleyemediğim bir cümledir. Kalsın. Allah o da kalsın. İşin aslına bakarsan Azra konuyu biraz daha uzatabilirim. Hatta birkaç sabaha kadar bile uzatabilirim. Ama o kadar vaktimiz yok çünkü zaman kıymetli bir şey. Ama senin yaptıklarına şöyle biraz hızlanmak zorundayım artık. Kusura bakma çünkü video 1 saat uzuyor. Ben aldığım notlar kısmına geleyim. Aman Allah'ım gülümsedi Robert. You speak fluently too. I was just going to ask you the same question. Dedi. Selim, are you American? Diye sordu. Evet bu bir Türk romanı. Güldü Robert. I am a citizen of the world diye cevap verdi. Oley. Azra İngilizce biliyor. Devam. Efendim bu olmuyor çünkü şimdi faytona bindi Selim'le Melek. Selim bu arada farklı hanımlara da devam ediyor. Faytonda, atta, her yerde. Oho 14 sayfa gidiyor burası. Azra'nın içinde çok şey kalmış ya. Vallahi. Dur geç buraya geç. Ay. Geçiyoruz. Şimdi çok garip bir yer var burası. Hakikaten söylemek zorundayım. Beni uyarıyor arkadaşlar. Yeter bir dur diye ama elimde değil. Yani Azra'nın değil. Kürtlere devşirme bir sistemle 50 yıl içinde bir lider çıkabilir ki bunu da Kürt gibi sunmak şart. Çünkü zaten bir Ermenistan var ama Kürdistan yok diyerek Azra toplumsal yaralara çare bulmaya niyet ediyor. Ben işin o tarafında değilim. Altta küçük yazılardayım. 40 yıllık süre şu şekilde istemiştir diyerek Azra bugüne kadar Müslümanların bu ülkede yaşadığı türlü garabetlere şöyle muhteşem bir izahat getiriyor. Bir diyor, öncelikle Kürt köylerde sistemli bir şiddet uygulanması için Türk ordusunun içinde gerçek Türk askeriyle hiç ilgisi olmayan derin bir yapılanma oluşturulmuş, Kürt kardeşlerimize yönelik insanlar sığmayan bir takım saldırılar gerçekleştirilmiştir. Bu ülkede İsmet Paşa'da derin devlet oldu ya. Sağ olasın Azra. Var olasın. Teşekkürler. Devam edeceğim yorumlar kısmından. Efendim Rusya'nın da diğerleri bölgeye inmesi artık mümkün değil çünkü Suudiler tamamen İngiltere'ye bağlılar. Anayasalarını bile biz yaptık diyerek İngiliz'i öven, Osmanlı'yı göven, Müslüman olmadığı lafa eten, Tevrat, İncil gelip geçirirken bir türlü Orta Doğu tarihinde İsrail'e kalemi uğramıyor Azra'nın. Yok. Neydi adı ya? Adı neydi? Özge. Yok. Kaç? 77 doğumlu muydu? Bazı yerde 77, bazı yerde 79. Bazen Özge, bazen ne? Azra. Güzel. 8 isimli kadın ya. Değişik. Devam. Efendim bu nedenle dinlerin sadece bir vicdan işi olarak kalması günümüz uygarlığının esaslarından ve eski uygarlıklarla yeni uygarlığın en önemli ayırt edici özelliklerinden biri derken dinin ne olduğuna hala karar veremiyor Azra. Yani başta bir uydurmaydı, şimdi kültür oldu. Ne vereyim abime tadında romanımız devam ediyor. Müslümanların da içine bir nebze su serpmeye çalışıyor Azracık. Hayatı kader sanıyordu, oysa hayat daima zıtlıklarla birbirine bağlıyordu. Kaderimiz seçimlerimizden oluşuyordu diyerek bir Orhan Kemal viyadüğü dönüyoruz. Dikkat, köprüden önce son çıkış olacak çünkü cümle şöyle devam ediyor. İnsanlar kendi fırtınalarında yetip gidiyordu. Nedenlerini bilmediğimiz duygularımız değil miydi fırtınalarımız? Bir türlü üslup tutturamayan Azra hepsini bir denem, Netflix hangisini beğenirse oradan yürürüz kafasında. İslam elden gidiyor kardeşlerim dedi. Kim? Thomas. Bir adım öne atıp Picot'un yanına geldi. Kemalizm ve Kemalistler durdurulmamalılar.
Sizler Suudi kardeşlerinizle birleşmelisiniz dedi. Bunu kim yedi? Türkiye'nin Müslüman coğrafyasında Cumhuriyet tarihini kurmuş Müslüman Türkler söyledi, öyle mi? Yani aynı cümlede bir doğruyla bir yalanı bu kadar iyi yan yana getiren birisini daha görmek istemiyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hemen ona koştu ülkü, gözleri dolu dolu, ruhunun okyanuslarına salmış, ya sarıldı yakışıklıya, sarılmasa şaşacağız. Çünkü roman... bu arada garip bir durum var. Azra'nın pek çok röportajında söylediği bir cümle var. Diyor ki ben romanlarımdaki bütün karakterleri mutlaka bir arkadaşımla, bir dostumla, hayatımda birisiyle özdeşleştiririm. Soruyorum, bu ülkü Azra'nın nesi? Efendim pardon atlamak zorundaydım, kusura bakmayın güzel kardeşim. 13 sayfa boyunca yeni bir pornografik 2 film bir arada seyredeceksiniz, onu geçtim. Efendim bu arada garip bir durum var. Melek Selim'e, Selim ülkeye, kim kime tadında tam 13 sayfayı atlamak zorundaydım. Çünkü faytondan çatı arasında geçti arada. Yok yanlış anlamayın, buraların tamamı öyle. Artık son radde geldiği için kitap. Rıza Bey aynı bizim sarayın içinde Lawrence'ın brandisini doldururken bizde bir söz vardır. Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin, anladın mı Monsieur dediğinde Picot abartılı bir gülüş attı ortaya ve gülüşü Lawrence'ın bakışıyla çarpıştı ve benim gözlerim ortamda kim arıyor? Karl Marx'ı. Çünkü romanda bir tek o eksik, bak. Bunu eklemelisin bence. Devam, artık sonlara gidelim. Vallahi gidelim çünkü efendim ya bu romanda her şey var. Bir şey eksik. Geldi. Selim öylesine bir telaşla annesi atılmıştı ki sanki bir anlamda önemsizleşmiş ve yok olmuştu. Ülkü Selim'in kalbinde köklendiğini sanarken şimdi bırakıldığı köşede yapayalnız onu izlemek ağır geldi. Annesinden gelecek tepkinin telaşı nasıl da sarmıştı her halini, utanç duyuyordu belliydi. Romanda bir kaynana problemi eksikti, sonuna gelmeden o da iliştiriverdi. Efendim gidelim mi artık en sona? Vallahi gidelim. Çırılçıplak olmadan, tüm kusurlarımızla işimize soyunmadan, hayaller ve fantaziler üzerine kurulmazdı bir birliktelik. En utandığımız yanlarımızı açmalı, gizlediğimiz her şeyi paylaşmalıydık. Netflix buraya kadar düşer mi? Vallahi kısmet işte, artık düştüğü yere kadar. Neyse tamam. Fi, Chi, Pi. Okumaya gerek kaldı mı? Bilmiyorum. Ama I see you Cohen. İyi ki varsın. Biz bugüne kadar satır arasında böyle tatlı tatlı, naif, sakin, kimseye dokunmadan gidiyorduk. Ama baktık ki olacak gibi değil. Yeni bir şeyler denememize vesile oldun. Sağ ol Cohen. İyi ki varsın. Hadi kal sağlıcakla.